Merhaba arkadaşlar. Hızlı ve pratik bir şekilde toplama çıkarma işlemleri yapacağız. İlk önce toplama işlemlerinden başlayalım. 1. Eldesiz eldeli toplama. Nasıl oluyor? Birler basamağını topluyorum. 9, 5 daha. 14, 4, 6 daha. 10, 4, 1, 1. 49 ile 65'in toplamı 114. 3 basamaklı sayılarda yapalım. 4, 7 daha 11, 8, 4 daha 12, 9, 5 daha 14. 1, 1, 2 daha 3, 4, 1 daha 5. Cevabımız 1531. Bir örnek daha. Birler basamağını topluyorum. Birler basamağının altına yazıyorum. Onlar basamağını topluyorum. Onlar basamağının altına yazıyorum. Yüzler basamağını topluyorum. Yüzler basamağının altına yazıyorum. 2, 1, 6, 1. 860 ile 752'nin toplamı 1612. 2. Ardışık sayıları toplama. Tam ortadaki sayıyı buluyoruz. Kaç tane ardışık sayı varsa onunla çarpıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane ardışık sayımız var. 33 çarpı 5. 3 kere 5, 15. 3 kere 5, 15. 165. Bu 5 sayının toplamı 165'tir. Peki çift sayı olursa çift sayıda da aynısını yapacağız. 26, 29 tam ortadaki sayı 27,5'tur. Ortadaki sayıyı alıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane sayı olduğu için 4 ile çarpıyoruz. 27,5, 27,5 de 55, 55, 55 daha 110. Buradaki 4 sayının toplamı 110'dur. Ardışık tek sayılarda geçerli mi? Evet, geçerli. Ardışık tek ve ardışık çift sayılarda da geçerlidir. Ortadaki sayıyı buluyoruz. 45. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı var. 45 çarpı 5. 5 kere 4, 20. 225 yapar. 3. Basamakları aynı olan sayıları toplama. Bir tane 4 var. 2 tane 4 var. 3 tane 4 var. 123'ü 4 ile çarpıyorum. 480, 12 daha 492. 3 sayının toplamı 492'dir. Bir tane 7 var. 2 tane 7 var. 3 tane 7 var. 123'ü 7 ile çarpıyorum. 700, 140 daha 840, 21 daha 861. 3 sayının toplamı 861'dir. Bir tane 5, 2 tane 5, 3 tane 5 ve 4 tane 5 var. 1234'ü 5 ile çarpıyorum. 5000, 6000, 6150, 20 daha 6170. 4. Basamaklarına ayırarak toplama. Burada yazarak göstereceğim ama bunu zihinden yapabiliriz. Burada 40 ile 7'nin toplamı 47. Burada ise 30 ile 2'nin toplamı 32. İlk önce onlar basamaklarını topluyorum. 40, 30 daha 70, 7, 2 daha 9. 79. 47 ile 32'nin toplamı 79 yapar. 3 basamaklarda da aynısı geçerli. Burada 300 artı 40 artı 2 var. Buradaki sayıda da 400 artı 30 artı 5 var. İlk önce yüzler basamağını topluyoruz. 300, 400 daha 700 yapar. Onlar basamağı 40,
30 daha 70 yapar. Birler basamağı 2, 5 daha 7 yapar. Cevabımız 777. İki sayının toplamı 777'dir. 5 parça parça ekleyerek toplama. Yine bunu da aynı şekilde yazarak göstereceğim ama bunu zihinden yapacağız. 54'e 4 tane onluk 2 tane birlik ekleyeceğiz. Üzerine saya saya ekleyeceğiz. Artı 2. 54, 64, 74, 84, 94, 2 daha 96 yapar. 54 ile 42'nin toplamı 96. Şimdi 365'e de 2 tane 100, 3 tane 10, 1, 2, 3, 4 tane de birlik ekliyorum. 365, 465, 565, 566, 565, 575, 585, 595, 4 daha 599. İki sayının toplamı 599 yapar. 6. Onun katlarına benzetme. Burada da aynı şekilde zihnimizden yaptığımızı yazıya dökeceğim. Burada en pratik 10'a tamamlayan sayıyı 10'a tamamlıyorum. 37, 3 ekleyince 40 yapar. Onun katına benzetiyorum. Buradan da 3 eksildi. 42 kaldı. 40, 40 daha 80, 2 daha 82 yapar. 37 ile 45'in toplamı 82. 65, 58, 58'i 60'a tamamlamak daha kolay. 2 lazım buradan. 2 eksildi. 63 kaldı. 60, 60 daha 120. 3 daha 123. 87'yi 90'a tamamlıyorum. 3 lazım. O 3'ü buradan aldım. Burada geriye kaldı 38. 90, 30 daha 120. 8 daha 128. 87 ile 41'in toplamı 128 yapar. Hızlı ve pratik çıkarma işlemlerine geçelim. Birincisi eldesiz eldeli çıkarma. Nasıl oluyormuş bakalım. 4'ten 8 çıkmaz. Komşuya giderdik, bir yolunu kalırdık. Onun yerine 4'ten 8 çıkarmak değil de 54'ten 38'i çıkarıyorum. 54'ten 38 çıktı. 16 kaldı. 2'den 2 çıktı. 0. 4509'dan 2425 çıkaracağım. 9'dan 5 çıktı. 4. 9'dan 5 çıktı. 4. 0'dan 2 çıkmaz. Ama 50'den 42 çıkar. 50'den 42 çıktı. 0, 8 kaldı. 4'ten 2 çıktı. 2. Cevabımız 2084. Buraya gelelim. 4'ten 8 çıkmaz ama 74'ten 68'i çıkarabiliriz. 74'ten 68 çıktı. 0, 6 kaldı. 8'den 9 çıkmaz ama 58'den 39'u çıkarabiliriz. Ne kalır geriye? 19 kalır. Cevabımız 1906. 2. A. Eldeli çıkarmadan kurtulma. Nasıl kurtulacağız bakalım. 0'dan 7 çıkmaz yerine her ikisinden de birer eksiltsem 389'dan 256'yı çıkarırım. İkisinin sonucu da aynı olur. 9'dan 6 çıktı 3, 8'den 5 çıktı 3, 3'ten 2 çıktı 1. Bu çıkarma işleminin sonucu da 133'tür. Birden 6 çıkmaz. Şimdi buradan 1 eksilttik 0. 0'dan yine 6 çıkmaz. 2 eksiltsek bu sefer de 2 eksiltelim.
4802'den 2 eksiltirsem 4799 kalır. Buradan da 2 eksiltmem lazım. Buradan da 1794 kalır. 9'dan 4 çıktı 5. 9'dan 9 çıktı 0. 7'den 7 çıktı 0. 4'ten 1 çıktı 3. Buranın cevabı da aynıdır. 3005. Eldeli çıkarmadan kurtulmanın ikincisi. 5'ten 8 çıkmaz. Bir şekilde üstteki sayının alttaki sayıdan büyük olması lazım. 2 eklersem her iki tarafa 687, alt kısımda 560 yapar. Çıkarıyorum birbirinden. 7, 2, 127. O zaman buranın sonucu da 127 yapar. Aynı şekilde buraya geçelim. Üstteki sayı alttakiden büyük yapmak için 3 eklersem yukarısı 3847 yapar. Aşağısı 2540 yapar. Buradaki işlemi yapmak daha kolay. 7'den 0 çıktı 7, 4'ten 4 çıktı 0, 8'den 5 çıktı 3, 3'ten 2 çıktı 1. Aynı sonuç burası için de geçerlidir. Cevabımız 1307. 3. Basamaklarına ayırarak çıkarma. Burada zihinden yapacağımız işlemleri ben yazıya dökeceğim. İlk önce 97, 90 ile 7'nin toplamı, 35 ile 30 ile 5'in toplamı. Onlar basamağını kendi arasında çıkarıyorum. 90'dan 30 çıktı 60, 7'den 5 çıktı 2. Cevabımız 62. Ya da geriye sayarak çıkarma. 134'ü yazıyorum. Burada 28, 2 tane onluk, 8 tane de birlikten oluşur. Geriye doğru sayıyorum. 134, 124, 10 daha çıkardım. 114. 114'ten 8 çıkardım. 106 kaldı. Aynı şekilde bunu da yapabiliriz. 261'den 45 çıkaracağım. 45'te 4 tane onluk, 3, 4, 5 tane de birlik var. Geriye doğru 10 çıkararak gidiyorum. 10 çıkardım. 251, 241, 231, 221. 221'den 5 çıkardım. Cevabımız 216 kaldı. Pratik çarpma işlemleri. Birincisi, basamakları aynı olan sayıları rakamlarla çarpma. Evet, başlıyoruz. 6 kere 7, 42. 42 sayısını şu şekilde arasını açıyorum. Boşta kalan bir basamak için araya bir basamaklık boşluk bırakıyorum. 4, 2 daha 6. 77 ile 6'nın çarpımı 462 eder. Eldeli olursa ne olur bakalım. 8 kere 8, 64. Bir basamak için bir basamaklık boşluk bıraktım. 6, 4 daha 10 yapar. 10'un sıfırı elde var 1. Biri de buraya ekliyorum. Cevabımız 704. 88 ile 8'in çarpımı 704. Daha büyük basamaklarda geçerli mi? Deneyelim. 6 kere 4, 24. 24'ün arasını açtım. Boşta kalan 2 basamak için 2 basamaklık boşluk bıraktım. 2, 4 daha 6, bir tane buraya, bir tane buraya. Cevabımız 2664. Eldeli olursa 8 kere 7, 56. Kalan 2 basamak için 2 basamaklık boşluk bıraktım. 5, 6 daha 11. 11'in biri elde var 1. 11'in biri elde var 1. Düzenleyelim.
6216. Daha büyük basamakları deneyelim. 6 kere 5 30. Kalan 3 basamak için 3 basamaklık boşluk bıraktım. 3 sıfır daha 3 yapar. Her basamağı 3 ile doldur. Eldeni yapalım. 7 kere 7 49. 1, 2, 3 tane 3 tane sayı için 3 basamaklık boşluk bıraktım. 4, 9 daha 13. 13'ün 3'ü, 13'ün 3'ü, 13'ün 3'ü. Elde kalan birleri bu şekilde ekliyorum. Buradaki sayımız 5. Burası 4. Burası 4. 39. Cevabımız 54.439 yaptı. İkincisi iki basamaklı sayılarda çarpma. 24 ile 34'ü çarpacağız. Şu şekilde aynı hizada olanları çarpıyoruz. 4 kere 4 16. 3 kere 2 6. Bunu da yanına yazıyorum. Daha sonra çapraz çarpıyoruz. 4 kere 3 12. 4 kere 2 8. Bu çıkan iki sayıyı topluyoruz. 8, 12 daha 20. 20 sayısını buraya bu şekilde topluyorum. 6, 1, 8. Cevabımız 816. 8 kere 4 32. 4 kere 3 12. Çapraz çarpalım bir de. 4 kere 4 16 yapar. 8 kere 3 24 yapar. 16 24 daha 40 yapar. İkinci işlemin sonucunu sağ taraftan bir basamak kaydırıp öyle yazıyoruz. 2 3 6 1. Cevabımız 1632. 4 kere 4 16. 6 kere 5 30. Çapraz çarpalım. 5 kere 4 20 yapar. 6 kere 4 24 yapar. Topladığımız zaman 24, 20 daha 44. Sonuç 6, 5, 4, 3. 3456. Üçüncüsü 11 ile çarpma. 11 ile çarpacağımız sayının arasını açıyoruz. 5, 4. Toplayıp ortasına yazıyoruz. 5, 4 daha 9. İki basamaklı sayılarda aynen böyle. Cevabımız 594. Eğer elde olursa 87'nin ortasını açtım. 8, 7 daha 15 yapar. 15'in 5'ini buraya, eldeki biri de buraya ekliyorum. Cevabımız 957. Daha büyük sayılarda geçerli mi? Tabii ki geçerli. Bunu daha pratik yapmak için sondan yazarak başlıyorum. En sondaki sayı 5'i buraya ekliyorum. Sonra yanına 5, 4 daha 9. Daha sonra 4 ile 1'i topluyorum. Yanına ekliyorum. Baştaki 1'i de buraya ekliyorum. Cevabımız 1595. Elde olursa hiç fark etmez. Yine sondan başlıyorum. Sondaki sayıyı yazıyorum. 7. 8, 7 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. Sonra baştaki ilk iki sayıyı topluyorum. 8, 3 daha 11. 1 de elde 12. Elde yine 1 var. O 1'i de bu 3'e ekliyorum. Cevabımız 4257. Daha büyük sayılarda deneyelim. 4 basamaklı sayılarda sondan başlıyorum. Sondaki sayıyı yazdım. 7. Sondaki iki sayıyı topladım. 7, 2 daha 9. Ortadaki iki sayıyı topladım. 8, 2 daha 0. Elde var 1. Baştaki ilk iki sayıyı topladım. 8, 4 daha 12. Bir de elde vardı 13.
Eldeki 1'i de baştaki 4'e ekliyorum. Cevabımız 53.097. 4, 25 ile çarpma. 25 ile çarpmanın kolay yolu 4'e bölüp 100 ile çarpmak. Yarısının yarısını alıp sonuna 2 tane 0 ekleyeceğiz. 48'i 4'e bölüyorum. 48'in yarısı 24. 24'ün yarısı 12 yapar. 12 sayısını 100 ile çarpıyorum. Yani sayının sonuna 2 tane 0 atıyorum. Cevabımız 1200. 84'ü 4'e bölüyorum. 84'ün yarısı 42. 42'nin yarısı 21. 21'i 100 ile çarpıyorum. Yani yanına 2 tane 0 ekliyorum. Cevabımız 2100. 3 basamaklı sayılarda da aynısı geçerli. 124 sayısını 4'e bölüyorum. 124'ün yarısı 62. 62'nin yarısı 31 yapar. 31 sayısını 100 ile çarpıyorum. Yani sayının sonuna 2 sıfır ekliyorum. Eğer sayı 4'e tam bölünmezse ne olacak? Ondalıklı sayılarda çarpma işlemini hatırlıyorsak çok rahat bir şekilde yapabiliriz. 62 sayısını yine 4'e bölüyorum. 62'nin yarısı 31. 31'in yarısı 15 buçuk. 15 buçuk sayısını 100 ile çarpıyorum. Yani virgülü 2 basamak kaydırıyorum. Cevabımız 1550. 98'i aynı şekilde 4'e böleceğim. 98'in yarısı 49. 49'un yarısı 24 buçuk. 24 buçuk. 100 ile çarpmak için virgülü 2 basamak sağa kaydıracağız. Sıfırdan 2 tane sıfırın biri için bir basamak. Sonra da o sıfırı ekliyoruz. 2450. 130'u aynı şekilde 4'e bölüyorum. 130'un yarısı 65. 65'in yarısı 32,5 yapar. 32,5'u da aynı şekilde 100 ile çarpmak için virgülü 2 basamak sağa kaydırıyor. 5, 99 ile 2 basamaklı sayıları çarpma. Çok kolay bir yolu var. 99 ile çarptığım sayıdan 1 eksiltiyorum. 43'ten 1 eksilttim. 42. Daha sonra basamakları 9'a tamamlıyorum. 4'e 5 eklersem 9. 2'ye 7 eklersem 9. Cevabımız 4257. 62 çarpı 99. 62'den 1 eksilttim. 61. Sonra tek tek basamakları 9'a tamamlıyorum. 6'ya 3 eklersem 9 yapar. 1'e 8 eklersem 9 yapar. Cevabımız 6138. 80 ile 79'u çarpalım. 80'den 1 eksilttim. 79. 7'ye 2 eklersem 9 yapar. 9'a 0 eklersem 9 yapar. Cevabımız 7920. Son olarak 95'ten 1 eksilttim. 94. 9'a 0 eklersem 9. 4'e 5 eklersem 9 yapar. Cevabımız 9405. 999 ile 1, 2 ve 3 basamaklı sayıları çarpacağız. Çarpma işlemi çok kolay. Çarpacağımız sayıyı 1 eksiltiyoruz. Sonra 9'a tamamlıyoruz. Aradaki basamakları da 9'a tamamlıyoruz. Şimdi 5, 1 eksilttim. 4. 4'e kaç eklersem 9 yapar? 5. Bu iki basamak, iki tane 9'u da araya koyuyorum. 4995. 8 ya da 8 kere 9 72 yapıp boşta kalan 2 tane 9'u da buraya yazabilirim. 7992. İki basamaklı sayılardan
nasıl yapacağız? 84. 1 eksilttim. 83. 2 basamağa 2 basamak, bir tane boşta kalıyor. O bir tane boşta kalanı ortaya yazıyorum. Şimdi basamakları tamamlıyorum. 9'a tamamlıyorum. 8'e 1 eklersem 9 yapar. 3'e 6 eklersem 9 yapar. Cevabımız 83.916. 98. 2 basamağa 2 basamak var. Bir tanesi boşta kalacak. 98'den 1 eksilttim, 97. Boşta kalanı ortaya ekledim. 9'a 0 eklersem 9. 7'ye 2 eklersem 9 yapar. Cevabımız 97.902 yaptı. 3 basamaklar en kolayı. 3 basamağa 3 basamak eşlenme varsa araya 9 falan eklemeye gerek yok. 344. 1 eksilttim. 343. Tek tek alt 9'a tamamlıyorum. 3, 6 eklersem 9 yapar. 4, 5 eklersem 9 yapar. 3, 6 eklersem 9 yapar. 343.656. Aynı şekilde bunu da yapalım. 489. 1 eksilttim. 488. 4'e 5 eklersem 9 yapar. 8'e 1 eklersem 9 yapar. 8'e 1 eklersem 9 yapar. 488.511. 7, 2 ve 3 basamaklı sayıları 101 ile çarpma. Çok kolay bir çarpma işlemi yapacağız. 2 basamaklı sayıları çarparken sayının aynısını yanına bir tane daha yazıyoruz. 4848. 64 ile 101'i çarpan kendi aynısını yapıyoruz. 64 yanına bir 64 daha yazıyoruz. 6146. 3 basamaklarda nasıl yapıyoruz? 3 basamaklarda ilk 2 basamağı şu şekilde yazıyorum. Son 2 basamağı aralarına boşluk bırakarak yazıyorum. Ortadaki sayıda baştaki ve sondaki sayının toplamı. Cevabımız 48.985. Eldeli olursa hiç sıkıntı değil. Yine ilk 2 basamağı yazdık. 64. Bir basamak boşluk bıraktık. Son 2 basamağı yazdık. 47. Birinci ve sonuncu sayıları topluyoruz. 6, 7 daha 13 yapar. 13'ün 3'ünü buraya, eldeki biri de buraya ekliyoruz. Cevabımız 65.347. 8, 5 ile çarpma. Yarısını alıp 10 ile çarpacağız. 48'in yarısı 24. 24'ü 10 ile çarpmak çok kolay. Sayının sonuna sadece bir tane sıfır ekle. Cevabımız 240. 164. Yarısı 16'nın yarısı 8. 4'ün yarısı 2. 10 ile çarpmak için sonuna bir sıfır ekliyoruz. Bunların hepsini zihninden yapabilirsin. Eğer tam bölünmüyorsa küsuratlı bölünür. Hiç sıkıntı değil. 91'in yarısı 45,5 yapar. 45,5 10 ile çarparken sadece virgülü bir basamak sağa kaydırmak yeterli. O zaman 91 ile 5'in çarpımı da 455'e eşit olur. 185 çarpı 5. Zihinden yapalım bunu. 18'in yarısı 9. 5'in yarısı 2,5. 92,5'u daha sonra 10 ile çarpıyoruz. 10 ile çarpmak demek virgülü bir basamak sağa kaydırmak demek. Cevabımız 925. 9. Birler basamağı 1 olan 2 basamaklı sayılar. Yalnız dikkat, 2 basamaklı olacak ve birler basamağı 1 olacak. Yoksa kuralımız geçerli olmaz. Basit bir kuralımız var. Onlar basamağındaki sayıları ilk önce çarpıyorum. 4 kere 5, 20. Sonra onlar basamağındaki sayıları topluyorum. 4, 5 daha
9. Sonra birler basamağı 1 kere 1, 1. Cevabımız 2091. Şimdi gelelim 21 ile 61'i çarpalım. İlk önce 2 ile 6'yı çarpıyorum. 2 kere 6 12. Sonra 2 ile 6'yı topluyorum. 2, 6 daha 8. En sonra 1 kere 1, 1. Toplama işlemi iki basamaklı sayı olmadığı için eldeli olmadı. Eldeli olursa ne değişir? Hiçbir şey değişmez. Aynı şekilde devam. İlk önce onlar basamağını çarpıyorum. 6 kere 5, 30. Yazdım 30'u. Sonra 5, 6 daha 11. 11'i nasıl yazıyorum? Dikkat et. 11'in birini buraya, eldeki biri de buraya ekleyeceğim. Daha sonra 1 kere 1, 1. Düzenleme yaptığım zaman 3111. Aynı şekilde 71 ile 81'i de çarpalım. 7 kere 8, 56. Hemen 56'yı yazdım. Daha sonra 7 ile 8'i topladım. 7, 8 daha 15. 15'in 5'ini buraya, eldeki biri buraya. 1 kere 1, 1. Düzenlediğim zaman 5751. 10. Sonu 5 olan iki basamaklı sayıların karesi. Sonu 5 olacak ve iki basamaklı olacak. 45'in karesi burada 45 çarpı 45 yapacağız biz. Çok pratik bir yolu var. Onlar basamağındaki sayıyı alıyorum. Bir fazlasıyla çarpıyorum. 4 kere 5, 20. Eşittirden sonra 20'yi yazıyorum. Sonra birler basamağındaki 5'leri çarpıyorum. 5 kere 5, 25. Cevabımız 2025. 75'in karesi, bu da aynı şekilde 75 çarpı 75'tir. Onlar basamağındaki sayıyı alıp bir fazlasıyla çarpıyorum. 7 kere 8, 56. Bu sayıyı eşittirden sonra yazıyorum. Sonra birler basamağındaki sayıyı çarpıyorum. 5 kere 5, 25. Cevabımız 5625. 95'in karesi. Bu biraz zorlayacak gibi. Hiç problem değil. 95 çarpı 95 eşittir. 9'un bir fazlası ne yapar? 10. 9 çarpı 10 90 yapar. Hemen eşittirden sonra 90'ı yazıyoruz. Daha sonra 5 kere 5 25. Cevabımız 9025. Aynı kural 3 basamaklarda da geçerli. Nasıl geçerli? İlk iki basamağın bir fazlasıyla çarpıyorum. 13 çarpı 14 182 yapar. 182'nin sonuna 5 kere 5 25'i ekliyorum. Cevap 135 çarpı 135 18.225 eşit. Aynı şekilde 275'in de karesini bulabiliriz. 27'nin bir fazlası 28. 27 çarpı 28. Hemen bir yardım alıyorum. 756. 756'nın sonuna 5 kere 5 25'i ekliyorum. Cevabımız 75.625. 11 sonu 0 olan sayılarla çarpma işlemi çok basittir. Gördüğün sayıları sıfırsız bir şekilde çarp. Sonuna kaç tane sıfır varsa yaz. 34 ve 2. 34'ün 2 katını alıyorum. 68 yapar. Cevabımız 680. Buradaki sıfırı da sonuna getirdim. 50 çarpı 70. Gördüğüm sayılar 0 hariç 5 ve 7. 7 kere 5 35 yapar. 35'i yazdım. Bir tane burada, bir tane de burada, iki tane sıfırı ekledim.
3500. Gördüğüm sayılar 25 ile 3. 25 çarpı 3 75 yapar. Yazdım 75'i. 2 tane sıfır var. O 2 tane sıfırı getirdim, ekledim. Cevabımız 7500. Hangi sayıları görüyorsun? 3 ve 9. Çarp 3 ile 9'u 27. Yazdık 27. 1, 2, 3, 4 tane sıfır var. Sayının sonuna 4 tane sıfır ekle. 270.000. 44 çarpı 500. Biraz önce 5 ile pratik çarpmanın yolunu göstermiştik değil mi? Hatırlıyorsanız 5 ile pratik çarpmanın yolu yarısını alıyorum. 22. Sonuna 1 sıfır ekliyorum. Değil mi? 220. 44 ile 5 çarptım. Kaç tane sıfır boşta kaldı? 2. Sayının sonuna ekledim. 22.000. 540 çarpı 110. Çok büyük bir sayı. Çok zor gibi görünüyor. Hayır. Gördüğüm sayılar 54 ile 11. Daha öncesinde de 11 ile pratik çarpmanın yolunu söylemiştim. Sayıların arasını açıyorum. Daha sonra bu iki sayıyı toplayıp ortasına yazıyorum. 54 ile 11'in çarpımı 594. Kaç tane sıfır boşta? 2 tane. Sayının sonuna ekledim. 59.400. Evet, gelelim bölme işlemlerine. 11 ile bölme. 11 ile tam bölünebilen sayılar da geçerlidir. Ya da bu kuralımızda bu sayının 11'e tam bölünüp bölünmediğini de bulabiliriz. Burada kalanı bulamıyoruz. Direkt bölümü sonucu bulacağız. Nasıl yapıyoruz? Dikkatlice dinleyin. Çok basittir. Birler basamağındaki sayıyı yazıyorum. 4. Onlar basamağındaki sayı için 4'e kaç eklersem 9 yapar? 5. Eğer yüzler basamağıyla bu sayı aynıysa cevabımız doğrudur. 275. Birler basamağını yazıyorum. 5'e kaç eklersem 7 yapar? 2. Bu sayıyla yüzler basamağındaki sayı aynıysa cevabımız doğrudur. Gelelim 3 eldeli olursa eğer nasıl oluyor? Bakalım. Birler basamağındaki sayı yazdım. 4. 4'e kaç eklersem 2 olmaz. Burası 12'dir. 4'e kaç eklersem 12 yapar? 8. O eldeki biri buradan çıkardık. Bu sayıyla 8 ile 8 aynı olduğu için cevabımız doğru. 4 basamaklı sayıyı 11'e bölelim. Basittir. Dikkatini kaçırma. Birler basamağını yazdık. 5'e kaç eklersem 8 yapar? 3. 3'e kaç eklersem 4 yapar? 1. Binler basamağıyla buradaki yüzler basamağı aynıysa cevabımız doğru. 2816'yı 11'e bölelim. Birler basamağını yazdım. 6. 6'ya kaç eklersem 1. Bu 1 değildir. 11'dir. 6'ya kaç eklersem 11 yapar? 5. O eldeki biri buradan götürdü. Burada 7 kaldı. 5'e kaç eklersem 7 yapar? 2. Buradaki ikiler de aynı olduğu için cevabımız doğrudur. 5 ile bölme çok kolaydır. 5 ile çarpmayı daha önce göstermiştim. Onun tam tersi. Sayımızı ilk önce 2 ile çarpıyoruz. 360. Daha sonra bu sayıyı 10'a bölüyoruz. Sondaki sıfırlardan kurtulduk. Cevabımız 36. Bu işlemi zihinden yapabilir misin? Deneyelim. 340 2 ile çarptım. 680. Sondaki sıfırı sildim. 68. 450. İstersem sondaki sıfırı silerim ilk önce. Daha sonra 45'i 2 ile çarptım. Cevabımız 90. Peki eğer küsuratlı çıkarsa nasıl yapacağız? Aynısını tekrar geçerli. 10 ile bölerken sadece virgül kaydırıyoruz.
124. İlk önce 2 ile çarpıyorum. 124'ü 2 ile çarpınca 12'nin 2 katı 24. 4'ün 2 katı 8. 248'i 10'a bölmek, her sayının sondaki virgülü bir basamak sola kaydırmak demektir. 24 tam 10'da 8. Zihnimizden yapalım işlemleri. 222'nin 2 katı 444. Sonra 10'a bölüyoruz. Yani bir basamak virgül kaydırıyoruz. 342 2 katı 3'ün 2 katı 6, 4'ün 2 katı 8, 2'nin 2 katı 4. Sonra bir basamak virgül kaydır. 68 tam 10'da 4. Bölme işlemlerinin üçüncüsü doğal sayıları ondalıklı sayılara bölme. Normalde ne yapıyoruz? Virgülden kurtulmak için üstteki sayıyı da alttaki sayıyı da 10 ile çarpıyorum. 10 ile çarpmak için sonuna bir sıfır. 10 ile çarpmak için bir virgül kaydırıyorum. 160'ı 4'e böldüm. 40. Cevabımız 40. Bunun yerine şunu yapsak. 12'yi 6'ya böldüm. 2. Virgülden sonraki basamak sayısı kadar 0. Burada da aynı şekilde 2 basamak olduğu için 100 ile çarpıyorum. Aşağısına 100 ile çarpınca virgülden kurtulurum. 32'yi 8'e bölersem 4. 2 tane 0 ekledim 400. Bunun yerine gördüğüm sayıları bölsem 45'i 5'e böldüm 9. Virgülden sonra 2 basamak var. 2 tane 0. Virgülden sonra 0 yok. 2 basamaklı bir sayı var. Bakalım. Bunu da yüzde çarparsam virgülden kurtulurum. Normalde öğrendiğimiz budur. 44'ü 11'e böldüm 4. Sondaki sıfırları yanına getirdim. 400. Bizim yöntemimizle yapalım. 36'yı 12'ye bölersek 3 çıkar. Virgülden sonraki 2 basamak için 2 tane 0. Hangisi daha kolay? 4 sonu 0 olan sayılarda bölme işlemi. İki tarafta da karşılıklı sıfırlar varsa götürürüz. Ondan sonra bölme işlemine bakarız. Mesela burada 0 var. Bu sıfırı görmezden gelip 24'ü 2'ye bölüyorum. 24'ün yarısı 12. Boşta kalan sıfırı da sonuna ekliyorum. İki tarafta da karşılıklı sıfırlar var. Çat çat gitti. Geriye kalan sayılar 36'yı 3'e bölüyorum. 3'ün içinde 3 bir kere. 6'nın içinde 3 2 kere. Cevabımız 12. Karşılıklı sıfırlarımız var. Çat çat gitti. Dikkat, burada 0 kaldı. Onu görmezden gel. 54'ün içinde 9 6 kere. Bu kalan sıfırı da sonuna ekle. Cevap 60. Karşılıklı sıfırlar çat çat gitti. 88'in içinde 8 11 kere. Kalan sıfırı sonuna ekle. Cevabımız 110. Karşılıklı sıfırlar var. Bir ya da birden fazla. Hiç fark etmez. Karşılıklı sıfırlar çat çat gitti. Bütün sıfırlardan kurtuldum. 95'in içinde 5 kaç kere? Biraz zor gibi duruyor. Hiç önemli değil. 100'ün içinde 5'in 20 kere olduğunu biliyorum. Bir 5 eksiltildi. 95 kaldı. O zaman 20'den de 1 eksilttim. Cevabımız 19. Pratik çarpma ve bölme işlemleri burada sona erdi. Kanala abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Hoşça kalın.